Yepyeni bir tarif videosuyla daha hepinize tekrardan selamlar, sevgiler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kabarmalara doyamayan çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak çok lezzetli bir çilekli kek hazırlayacağız. Tarifimize geçmeden önce videomu hangi ülke veya şehirlerden izlediğinizi yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Ben hemen işime başladım bile. Öncelikle 3 adet oda sıcaklığındaki yumurtayı uygun bir çırpma kasesinin içerisine aldım. Ardından üzerine 200 mililitrelik su bardağı ile 1,5 su bardağı kadar toz şeker ilavesi yaparak şeker tamamen eriyip yumurta ile birlikte krema kıvamını alıncaya kadar güzelce çırptım. Ardından üzerine 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı maden suyu ekliyorum. Elinizde yoksa süt de kullanabilirsiniz. Ancak ben özellikle bu tarz keklerde maden suyu kullanmayı tercih ediyorum. Hemen peşinden birer paket kadar vanilin ve kabartma tozu ilavesi yapıyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra hızlıca kontrollü bir şekilde ununu da ekliyorum. Unu önceden eleyip yanıma almıştım. O şekilde kullandım. Sizler de elemeyi unutmayınız. 200 mililitre ölçüyle toplamda 2,5 su bardağı kadar un kullandım. O şekilde istediğim kıvamı yakaladım. Kontrollü ekleyin yine de dediğim gibi. Şöyle biraz çırptıktan sonra çok fazla kabarıklığını söndürmemek lazım. Yani gereğinden fazla çırpmamaya özen gösterin. Ölçüyü bilmeme rağmen videoda da gördüğünüz üzere ben de azar azar ekledim. Çünkü her zaman kullandığımız yumurtanın boyutu aynı olmuyor. O bile etkileyebilir. O yüzden her zaman unu kontrollü eklemeyi unutmayınız. Malzemeleri biraz çırptıktan sonra şöyle gördüğünüz gibi kasenin kenarında da fazlalıklar kalabiliyor. Un kırıntıları kalabiliyor. Malzemenin güzel karışması, tamamen homojenize olması adına önce bir spatula ile karıştırdım. Tekrardan çırptım ve videodaki kıvama geldi mi artık hazır olmuş demektir. Şimdi üzerinin kırıntısını hazırlayalım. Bunun için 70 gram kadar tuzsuz tereyağının üzerine 1 çay bardağı toz şeker ve 1 su bardağı un ekliyorum. Şimdi elimle ovmaç haline getiriyorum. Şöyle malzemeleri elimizle karıştırdıkça istediğimiz kıvama zaten gelecektir. İçerisindeki un tamamen ıslanıp böyle akan kıvamda olması lazım. Ovmaç ne demek olduğunu zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur. Yani şöyle ovulmuş halde olsun yeterli. Hemen şimdi geçtim üzerinin çileklerini hazırlamaya. Çilekleri sadece ikiye keseceğim. İsterseniz daha da küçültebilirsiniz. Veya başka meyve de kullanabilirsiniz. Özellikle yumuşak, tez pişen meyvelerle yapmanızı özellikle tavsiye ediyorum. Eğer tez pişen meyvelerle yapmak istemezseniz meyveyi önden bir fırında pişirip daha sonra üzerine de koyabilirsiniz. Mesela elma gibi meyvelerle yaptığınızda ya elmayı çok ince doğramanız lazım ya da önden bir pişirme yaparsanız daha da güzel olur. Şimdi gördüğünüz gibi uygun bir tepsinin içerisine hamuru aldım. Üzerine meyveleri sırasıyla yerleştiriyorum. Bu arada dondurulmuş meyve de kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Son olarak üzerinin ovmacını da yani kırıntısını da ekliyorum. Her tarafına gelecek şekilde. Gerçekten çok lezzetli bir kek. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve artık fırına gitmeye hazır hale geldi. Şimdi önceden ısıtılmış 170 derece fırında pişmeye gönderelim.
Fırından fırına mutlaka pişme süresi değişeceğinden kontrollü pişirmekte fayda var. Eğer fırınınız çok hızlı pişiriyorsa dereceyi 165'e de indirebilirsiniz. Kek ne kadar yavaş pişerse, yani düşük sıcaklıkta pişerse o kadar güzel olur. Aklınızda bulunsun. İçerisi de güzel şekilde pişmiş olur. Ortalama pişme süresi az önce söyledim mi hatırlamıyorum ama ortalama 45-50 dakika içerisinde pişecektir. Ama dediğim gibi yine de kontrollü davranmakta fayda var. Üzeri videoda gördüğünüz şekilde kızarmaya başladıysa artık hazır olmuş demektir. Yine de her ihtimale karşı fırından çıkartmadan bir çubuk testi yapabilirsiniz. Fırından çıkardıktan sonra da en az bir 5-10 dakika kadar ilk sıcaklığının geçmesini mutlaka bekleyin derim. İster sıcak haliyle ister soğuk haliyle tüketin. Gerçekten yemelere doyamayacağınız çok lezzetli bir kek. Kim denediyse, kim tattıysa herkes çok beğendi. Umarım sizler de tarifimi denersiniz. Eğer denerseniz mutlaka, çok ricamdır, yorumlarda deneyimlerinizi bizlerle paylaşın ki bir sonraki deneyecek olan herkese de fikir olmuş olasınız. Hemen kestim, bir dilimini de bu şekilde yakından gösteriyorum. Gördüğünüz gibi kabardıkça kabarmış, kek kalıbım bayağı genişti. Ona rağmen çok güzel bir şekilde kabarmış. İçerisi de güzelce pişmiş. İçerisindeki çilekler de kesinlikle çok güzel pişiyor. Aklınızda soru işareti kalmasın. Çünkü 1 saate yakın fırında kalıyor ve o sürede çileğin pişmemesi de mümkün değil. Yani çiğimsi bir tat ve sonrasında bozulma gibi şeyler asla yaşamazsınız. Hemen bir servis tabağına alıyorum. Yakından da iç dokusunu tekrar göstereceğim. Bu arada kanalımda birbirinden farklı lezzetli birçok tarif videosu mevcut. Eminim sizlerin de dikkatini çekecektir. Dilerseniz kanalımı ziyaret ederek o videoları, tariflerime de göz gezdirebilirsiniz. Hemen bir de yanına çay koydum. Şöyle bir çekim yaptım. Kısa videolarda bu çekimler daha hoş olduğu için özellikle çekmek istedim. Mis kokulu gül ve karanfille şahane bir demli çay ve yanında kek. Kim daha ne ister ki, değil mi ama? Umarım tarifi beğenmişsinizdir. Hepinize keşke ikram edebilseydim. Ama eminim benden çok daha güzel yapacak olanlar var. Şimdiden sizlerin de ellerine sağlık olsun. Yeni videolu tariflerimde tekrardan sizlerle görüşmek ümidiyle. Eğer tarifimi beğendiyseniz, videomu beğendiyseniz, yararlı bulduysanız lütfen beğeni bırakmayı, yorum yazmayı ve kaydetmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Son kez hatırlatmada bulunmak istiyorum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Ücretsiz şekilde abone olarak bildirimleri açarsanız eğer yeni videolu tariflerimden de ilk siz haberdar olursunuz. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.